Düşünün ki binlerce yıldır insanlığa ev sahipliği yapan, rüzgarın hiçbir zaman eksik olmadığı sarp zirveler ve uçurumlara açılan derin vadilerdesiniz. Kürtlerin binlerce yıldır mesken tuttuğu bu coğrafya sadece biyolojik köklerimizin değil, aynı zamanda ruhsal ve mitolojik geçmişimizin de derinlere gömüldüğü çok gizemli topraklardır. Bugün okullarda bize öğretilen resmi tarih kitaplarını açtığınızda karşınıza genellikle çok düzenli, sınırları keskin ve düz bir çizgi halinde ilerleyen bir zaman çizelgesi çıkar. İnsanlık tarihini Sümerlerin yazıyı bulmasıyla başlatmak veya Akatların ilk imparatorluğu kurmasını en büyük adım olarak görmek aslında uçsuz bucaksız bir buzdağının sadece suyun üzerinde görünen o minik kısmıdır. Resmi anlatıların açıklamakta yetersiz kaldığı anlarda devreye mitler ve efsaneler girer. Eğer bugün modern şehirlerin gürültüsünden uzaklaşıp Zagros dağlarının kalbine, Jude'nin eteklerine veya Botan Vadisi'nin o tekinsiz ama bir o kadar da büyüleyici derinliklerine giderseniz, rüzgarın ve taşların size fısıldadığı bambaşka bir hikaye duyarsınız. Bu, modern arkeoloji dünyasının çoğu zaman anlamlandıramayıp anomali diyerek geçiştirdiği, ancak bu topraklarda yaşayan halkın kolektif hafızasına bir mühür gibi kazınmış bir anlatıdır. Biz modern insanlardan önce buradalardı, bizden çok ama çok daha büyüklerdi ve Nuh tufanı suları sadece insanları yıkamak için değil, onları durdurmak için getirmişti. Bu bahsettiğim varlıklar bugün uyumadan önce çocuklara anlatılan basit hayal ürünü canavarlar değildi. Efsanelere göre onlar Kürt dağlarının ve tüm Mezopotamya'nın o dönemki mutlak ve kadim efendileri olan gizemli varlıklardı. Yöresel dildeki adlarıyla devler, yani devler, bizim türümüz olan Homo sapiens henüz mağaralarda ateşin etrafında toplanıp doğanın döngülerini anlamaya çalışırken, efsaneler bu çetin coğrafyanın yegane yöneticilerinin onlar olduğunu söyler. Bugün modern bilim dünyası tarih öncesinden kalan devasa yapılara çok daha pragmatik ve insan merkezli açıklamalar getiriyor olabilir. Ancak Mezopotamya'nın yüksek platolarında o izole köylerde yaşayan yaşlıların anlattığı hikayeler nesilden nesile aktarılan evrensel ve şaşırtıcı detaylarla doludur. Bu coğrafyanın insanları çocuklarına bu devlerin sadece efsanelerini anlatıp geçmezler. Onların ellerinden tutup dağlara çıkarır, devlerin inşa ettiğine inandıkları o devasa taş kaleleri, onların kana kana su içtiği kurumuş dev pınarları gösterirler. Hatta Nuh tufanının dalgalarından kaçarken sarp kayalıklara basarak bıraktıkları iddia edilen devasa ayak izlerini işaret ederler. Bu kulaktan kulağa yayılan bir masaldan ziyade coğrafyanın fiziksel sınırlarıyla bütünleşmiş bir inanç sistemidir. Gelelim insanlık tarihinin en büyük, en sarsıcı olaylarından biri olan Nuh tufanına. Bu olaya alternatif tarih okumaları ve kadim mitolojilerin merceğinden baktığımızda bambaşka bir tablo ortaya çıkar. Binlerce yıldır kutsal metinlerde bize tufanın asıl amacının yoldan çıkmış insanları cezalandırmak olduğu anlatılır. Ancak dağların efsanevi hafızası bize bu olayın çok daha büyük bir operasyon olabileceğini fısıldar. Bazı alternatif araştırmacılara ve mitolojik metinlere göre tufan sadece ahlaki bir arınma değil, yeryüzünde kontrolden çıkmış, bizim türümüzün gelişimini engelleyen devasa bir paralel türü tamamen yeryüzünde silmek için tasarlanmış kozmik bir sıfırlamaydı. Eski Zerdüştlük inancının kutsal metni Avesta'nın mistik dualarını ve bölgenin sözlü kültürünü incelediğimizde, gökyüzünden gelen bu kozmik müdahalenin hedefinin yeryüzünün zorba sahipleri olduğu fikriyle karşılaşırız. Kürt efsanelerinde bu anlar tüyler ürpertici detaylarla anlatılır. Yağmurlar başladığında devler büyük bir kibirle dağların en tepesine çıkmış ve gökyüzüne doğru "Yağsın bakalım, bu su bize ancak diz boyu gelir" diyerek haykırmışlardır. Ancak sular sadece gökten yağmamış, yerin altından da fışkırmıştır. O yıkılmaz sanılan devasa bedenler bile bu su kütlesinin içinde çaresizce sürüklenmiştir. Mitolojik bir okumayla bu yıkım, Sapiens'in bu dünyadaki hakimiyetini başlatabilmesi için evren tarafından yapılmış zorunlu bir yer açma operasyonuydu. Tufan denildiğinde batılı kaynaklar genellikle Ağrı Dağı'na odaklansa da Mezopotamya'nın sözlü tarihi geminin karaya oturduğu yer olarak Şırnak bölgesindeki sarp ve zorlu Cudi Dağı'nı işaret eder. Şırnak isminin Şehri Nuh, yani Nuh'un şehri kelimelerinden geldiği rivayeti bölgede çok güçlüdür.
Ancak Cudi Dağı efsanelerde sadece Nuh'un gemisinin durduğu güvenli liman değildir. Aynı zamanda tufan sularından kaçmaya çalışan devlerin son sığınma noktasıdır. Bugün Cudi'nin zorlu zirvelerine tırmananlar rüzgarla birlikte fısıldanan o ürpertici inancı dinlerler. Dağın o ulaşılmaz yamaçlarındaki bazı garip kaya oluşumları için bölge insanı der ki onlar rüzgarın oyduğu sıradan taşlar değildir. Onlar suların yutmasına saniyeler kala ilahi gazapla oldukları yerde taş kesilen son devlerin bedenleridir. Gerçekten de bazı kaya kütlelerine uzaktan baktığınızda ellerini yüzüne kapamış ya da çaresizce gökyüzüne uzanmış insansız silüetler görürsünüz. Bu pareidolia yani nesneleri yüz insan olarak algılama etkisi o kadar güçlüdür ki o taşlar Mezopotamya'nın eski sahiplerinin ibretlik mezar taşları gibi görünür. Devlerin yok oluşundan bahsettik. Peki ya arkalarında bıraktığı iddia edilen izler? Hakkari, Şırnak, Van ve Kuzey Irak dörtgenindeki Sarp Dağlık alanlarda yerel halk tarafından binlerce yıldır Kela Deva yani Devler Kalesi olarak adlandırılan esrarengiz kalıntılar bulunur. Bu megalitik yapıların ortak ve tuhaf bir özelliği vardır. İnsanların yaşaması gereken nehirlerden ve tarım arazilerinden tamamen izole edilmiş, ulaşılması neredeyse imkansız sarp zirvelere kurulmuşlardır. Yapımında kullanılan ve ağırlıkları 10 ile 50 ton arasında değişen devasa kaya blokları aralarında hiçbir harç bulunmadan inanılmaz bir hassasiyetle birbirinin üzerine oturtulmuştur. Bugünün modern mühendisliği bile bu ağırlıktaki blokların o rakımlara nasıl çıkarıldığını anlamlandırmakta zorlanırken binlerce yıl önceki toplumların bunu sadece ipler ve kas gücüyle yaptığı fikri alternatif tarihçilere pek ikna edici gelmez. İşte resmi tarihin boşluk bıraktığı bu noktada halkın hafızası devreye girer. O kaleleri biz yapmadık, o kayaları atalarımız taşımadı. Onlar devlerin dünyayı yönettiği eski çağdan kalan mühürlerdir. Peki efsanelere göre bu tonlarca ağırlıktaki kayalar o uçurumlara nasıl taşındı? Mezopotamya sözlük geleneğinde bilim kurguyu aratmayacak bir detay anlatılır. Devler devasa taşlara büyük parmaklarıyla dokunarak onları sıcak bir hamur gibi şekillendirir, dudaklarından çıkardıkları özel bir ıslık sesiyle taşları havalandırır ve istedikleri yere koyarlardı. Bu anlatı bugün modern bilimin ve akustiğin henüz yeni laboratuvar ortamlarında test ettiği akustik levitasyon teknolojisini akla getiriyor. Belki de dev efsaneleri sadece iri kaba yaratıkları değil, evrenin rezonans ve titreşim yasalarını kullanan tufan felaketiyle unutulmuş çok ileri bir bilimi simgeliyordur. Geriye kalan bu devasa kalıntılar binlerce yıl öncesinin o gizemli mühendisliğinin sessiz tanıklarıdır. Biraz da kelimelerin gücüne ve etimolojiye bakalım. Kürtçe'de bugün korkunç bir canavarı tanımlamak için kullanılan dev sözcüğü aslında insanlık tarihinin gördüğü en büyük teolojik devrimlerden birinin sessiz kanıtıdır. Bu kelimenin kökeni antik Hint-İran dillerindeki daeva veya deva köküne dayanır. Antik Hint metinlerine baktığınızda deva kelimesinin ışık saçan, iyiliksever, göksel tanrılar için kullanıldığını görürsünüz. Peki ışık saçan bu tanrılar Kürtlerin de dahil olduğu İrani halkların mitolojisinde nasıl insan yiyen korkunç canavarlara dönüştü? Bu zihinsel kırılmanın mimarı büyük peygamber Zerdüşt'tür. Zerdüşt kendi devrimci ve tek tanrılı inanç sistemini inşa ederken eski dünyanın çok tanrılı figürlerini kötülük safına itmişti. Avesta'da Daevalar artık saygı duyulan varlıklar olmaktan çıkmış, kaosun ve vahşetin temsilcileri olan lanetli yaratıklara dönüşmüştür. Eski inançların güçlü figürleri canavarlaştırılarak zihinden silinmeye çalışılmış ancak devler dağlardaki taş kalelerin gölgesinde halk masallarının karanlık köşelerine yerleşerek varlığını sürdürmüştür. Peki bütün bunlar sadece zihinsel bir devrim miydi? Yoksa atalarımız kendilerinden fiziksel olarak çok daha güçlü bir paralel insan türüyle gerçekten karşılaştı mı? Dünyaca ünlü antropolog Mehrdad İzadi gibi bazı araştırmacılar bölgedeki dev efsanelerinin modern insandan çok daha kaslı ve güçlü olan farklı hominid türlerinin abartılmış hatıraları olabileceğini öne sürer. Bunun en çarpıcı ipuçlarından biri Irak Kürt bölgesel yönetimi sınırlarındaki ünlü Şanidar mağarasıdır. Şanidar mağarasında bulunan Neandertal iskeletleri modern insandan fersah daha güçlü, kemikleri daha kalın ve kas yapıları çok daha yoğun bir türle aynı coğrafyayı paylaştığımızın bilimsel kanıtıdır. Arkeologlar
Neandertallerin 4-5 metre boyunda devler olmadığını söylese de Zagros dağlarının karanlık ormanlarında yiyecek ve alan için bu iri kaslı varlıklarla girilen hayatta kalma mücadelesinin Sapiens'in zihninde yarattığı korkuyu bir düşünün. Bu büyük travma binlerce yıllık sözlü aktarmada giderek büyümüş ve efsanelerdeki 7 başlı insan yiyen devasa devlere dönüşmüş olabilir. Kürt sözlü edebiyatının bel kemiği olan denkbejlik geleneği bu kadim bilgiyi destanlarla şifreleyerek nesilden nesile korumuştur. Mezopotamya efsanelerinde özellikle İran Kürt mitolojisinin ortak kahramanı Rüstem'i zalim mücadele ettiği devi Spi yani beyaz dev gibi figürler çok meşhurdur. O uzun yanık sesli klanlarda devler sadece kas yığını değil, tabiata hükmeden yarı tanrısal güçlerdir. Kürt masallarında sıkça geçen devi Hasseri yani 7 başlı dev figüründeki 7 sayısı da tesadüf değildir. Kozmik gücü ve mutlak bütünlüğü temsil eder. Bölgenin yazılı tarihine baktığınızda da ilginç detaylarla karşılaşırız. 1597 yılında Bitlis Prensi Şeref Han tarafından yazılan ünlü şerefname, Hakkari ve Botan bölgesindeki sarp zirvelere kurulu kaleleri anlatırken devasa taşların boyutlarını şaşırtıcılığını not düşer. Şeref Han yöre halkının bunu devler yaptığı inancını aktarırken o muazzam blokların uçurumlara nasıl yerleştirildiğine dair hayretini gizleyemez. Ayrıca ünlü Arap coğrafyacı ve tarihçi El-Mesudi de eserlerinde eski çağlardan kaldığına inanılan devasa kemiklerin bölge halkı tarafından efsanevi varlıklara ve tufan öncesi varlıklara yorulduğunu nakleder. Mezopotamya'nın ortak mirası olan ünlü Gılgamış destanında da bu efsanevi tasfiyenin izlerini buluruz. Gılgamış ve yaban adamı olan dostu Enkudu'nun Sedir ormanına giderek oradaki devasa bekçi Humbaba'yı öldürmesi büyük bir semboldür. Humbaba'nın destandaki tasviri Kürt mitolojisindeki dev figürüyle şaşırtıcı bir paralellik gösterir. Kükremesi fırtınalar koparan, yüzü korkunç olan bu varlık eski dünya bilgilerinin ve doğanın koruyucusudur. Gılgamış ve Enkudu, Humbaba'nın başını kestiğinde efsanevi varlıkların altın çağı sembolik olarak sona ermiş, yerini insanın doğayı tahakküm altına aldığı hırslı çağı almıştır. Gördüğünüz gibi dostlar, tarih sadece savaşı kazananların yazdığı parşömenlerden ibaret değildir. Tarih dağların zirvesindeki sessiz harabelerin, megalitik taşların ve Kürt halkı gibi kadim milletlerin unutmayı reddettiği efsanelerin toplamıdır. Kürt dağlarının anlattığı bu devler belki Neandertallerle olan kadim korkularımızın bir yansıması, belki de tufanla silinmiş doğanın frekanslarını kullanan unutulmuş bir uygarlığın efsaneleşmiş hatıralarıdır. Acaba o devlerin bitmek bilmeye fethetme, dağları delme, gökyüzüne uzanan beton kuleler inşa etme hırsı, binlerce yıllık melezleşmeler sonucu bugün hala bazılarımızın DNA sarmalında uyuyor olabilir mi? Bugün Judy'nin veya Zagros'un henüz el değmemiş derin bir mağarasında, rüzgarın sesine karışmış bir ıslığın veya derin bir nefesin yankılanmadığını kim kesin olarak söyleyebilir? Kürt dağlarının bu saklı efsaneleri bize insanlığın gerçek kökenlerini ve dünyadaki yerimizi yeniden sorgulatıyor. Nuh tufanı sadece suları yükseltmekle kalmadı. Belki de eski dünyanın görkemli efsanelerini de derinlere gömdü. Ancak o devlerin parmak izleri bugün hala dağların zirvelerindeki taşlarda ve denkbejlerin o tüyler ürperten yanık seslerinde yankılanmaya devam ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Tüm bu anlatılanlar eski insanların korkularından doğan abartılmış masallar mı, yoksa genetik hafızamızın bize fısıldadığı unutulmuş gerçekler mi? Karar sizin. Ama olur da bir gün Zagros veya Judy dağlarının eteklerinde gezerken kulağınıza derinden bir ıslık sesi gelirse, bunun sadece rüzgarın sesi olmadığını aklınızın bir köşesinde tutun. Ben İbrahim Ertaş. Eğer bu tarz gizemli, tarih ve mitolojinin birbirine karıştığı derin içerikleri seviyorsanız kanalımıza abone olmayı ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Sizce devler efsane mi yoksa kayıp bir gerçeğin ta kendisi mi? Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.